Çoğu insan, insanlığa gönderilen son ilahi mesaj olduğunu iddia eden Kur'an'ı hiç açmadı. Birçoğu modern medeniyetin temellerini oluşturan İncil'e hiç dokunmadı. Ve daha da azı bu metinlerin iddia ettiklerini gerçekten araştırmaya çalıştı. Ama ya Kur'an ve İncil sadece eski dini yazılar değilse aksine, ancak günümüzde modern teknoloji sayesinde tam olarak anlayabileceğimiz gizemli işaretler içeriyorsa? Herhangi bir işaret değil ama eski Mısır'ın kalbine götüren işaretler. Firavunlara, unutulmuş isimlere, gizemli olaylara ve binlerce yıldır ayakta kalan vizyonlara. Ancak bu aynı kişileri ve olayları her iki metinde de karşılaştırdığımızda şaşırtıcı detaylar ortaya çıkmaya başlıyor. Anlayışın yeni boyutlarını açan detaylar. AI inanç yolculuğuna hoş geldiniz. Burada ilk kez yapay zekayı kullanarak Kur'an ve İncil'i objektif olarak analiz ediyoruz. Ve onların eski iddialarını modern bilimle yüzleştiriyoruz. İslam geleneğinde Kur'an'ın mucizeleri olarak adlandırılan şeyleri araştırıyoruz. Ama aynı olayları anlatan İncil iddialarını da. Mısır gizemleri, tarihi izler ve düşündüğümüzden daha fazlasını ortaya çıkarabilecek mesajlar. Nesiller boyunca insanlar işaretler aradılar. İnançlarını güçlendirecek veya onları ilahi mesajın daha derin bir anlayışına yönlendirecek kanıtlar umarak. Ama bu işaretler geldiğinde birçoğu onları görmezden geldi. Gözleri olmasına rağmen görmediler. Bugün Mısır'ın kumlarında gizli ve insanlığa Tanrı'nın son mesajını taşıdığını iddia eden bir metinde korunmuş 3 antik gizemi araştırıyoruz. Yüzyıllardır bekleyen gizemler ve şimdi onları AI teknolojisiyle tarafsız bir şekilde analiz ediyoruz. İlk olarak, amansız bir takibin ardından denizin yuttuğu Firavun'un hikayesi. Sonra, göğe bir kule inşa etmeyi emreden Firavun ve Haman adında gizemli bir adam. Ve üçüncü olarak, açlık yılları rüyalarıyla perili bir Mısır hükümdarı, tüm bir medeniyetin hayatta kalmasının bağlı olacağı bir vizyon. Bunlar sadece hikayeler değil, bunlar işaretler. Belki de ilahi kökenlerini ortaya koyan işaretler. Bu bölümde, gelişmiş AI modellerini kullanarak bu detayları analiz ediyor, olasılığı hesaplıyoruz ve göz ardı edilemeyecek sorularla yüzleşiyoruz. Bu detayların Kur'an'ın gerçek mucizeleri olduğundan ne kadar emin olabiliriz? Veya İncil'de de korunmuş kayıp bir mesajın izleri olduğundan. Anahtar açıklamaların modern bilimsel bilgilerle nasıl eşleşmesi mümkün? Ve aynı olayları her iki vahyin gözünden karşılaştırdığımızda ne keşfediyoruz? Bu yolculuğun sonunda gördüğünüz işaretlerle ne yapacağınıza siz karar verin. Bunlar sadece antik tesadüfler mi? Yoksa yapay zeka bize Kur'an'a ve İncil'e bakış açımızı sonsuza dek değiştirebilecek bir şey mi gösterdi? Şunu bir hayal edin. Zalim bir hükümdar, korkunç ve güçlü, kibriyle hareket ederek Musa'ya meydan okuyor. İmparatorluğu uçsuz bucaksızdı, zulmü eşsizdi. Tebaasının oğullarını öldürüyor, sadece kızlarını sağ bırakıyordu. Firavun'un ve zulmünün hikayesi yüzyıllar boyunca aktarıldı. İncil ve Kur'an'da olağanüstü ayrıntılarla korundu. Onun zulmü sonsuz bir uyarı olarak kaldı. Sonra, ölümünden 3000 yıldan fazla bir süre sonra, Mısır'ın kumları olağanüstü bir keşfi ortaya çıkardı. 1881 yılında araştırmacılar Deir el-Bahri'de mumyalarla dolu bir mezar keşfettiler. Bunların arasında uzmanlar tarafından Musa zamanındaki Firavun'un bedeni olarak tanımlanan, çevresindeki diğerlerinden çok daha iyi korunmuş, şaşırtıcı derecede iyi durumda bir beden vardı. Bir mumya diğerlerinden çok daha iyi durumda mı? Garip. Bilim insanları kalıntılarını daha ayrıntılı incelemek üzere Fransa'ya götürdüklerinde olağanüstü bir şey keşfettiler. Ciğerlerinde tuz izleri. Kanıtlar onun tuzlu suda boğulduğunu gösteriyordu. Kur'an ve İncil'de anlatıldığı gibi Musa'nın önünde açılan ve sonra Firavun'u ve askerlerini yutan aynı deniz.
Ama burada Kur'an'ın bahsettiği olayların İncil'deki versiyonunda bulunmayan çok özel bir şey var. İncil açıkça belirtir. Sular geri döndü ve savaş arabalarını, atlıları ve Firavun'un tüm ordusunu kapladı. Hiçbiri kalmadı. Çıkış 14:28. Ama Firavun'un cesedinin akıbeti hakkında hiçbir şey söylemiyor. Ancak Kur'an bir adım daha ileri gidiyor ve şaşırtıcı bir iddiada bulunuyor. Yunus suresinin 92. ayetinde Kur'an inanılmaz bir şey söylüyor. Bu Firavun'un cesedinin gelecek nesiller için bir işaret olması için ölümünden sonra korunacağını. Bugün senin bedenini kurtaracağız ki senden sonrakilere ibret olasın. Gerçekten de insanların çoğu delillerimizden habersizdir. Başka bir deyişle, Kur'an sadece Firavun'un boğularak ölümünü öngörmekle kalmıyor. Aynı zamanda cesedinin gelecekte bir kanıt olarak, özel olarak korunacağını ve bulunacağını açıkça iddia ediyor. Binlerce yıl gizli kalmış bir beden ve şimdi gün ışığına çıkıyor. Ve işte Firavun'un bedeni modern tarihte mükemmel bir şekilde korunmuş olarak bulundu. Yüzü zamanla neredeyse hiç bozulmamış. Kur'an'ın tam olarak tahmin ettiği gibi gelecek nesillere bir uyarı olarak açıkça korunmuş. 7. yüzyıldan kalma bir metin bu kadar kesin bir bilgiyi nasıl içerebilirdi? Tam da bu Firavun'un cesedinin korunacağını bilmek nasıl mümkün olabilirdi? Kur'an'ın vahyedildiği zamanda ve yerde Mısır mumyalama ve titiz koruma teknikleri hakkında bilginin bilinmediğini unutmamalıyız. Cesedi bulundu, yüzü zamanla neredeyse hiç bozulmamış. Bu nasıl mümkün oldu? Bu soru bizi daha derinlere bakmaya davet ederek düşünceye ve hayranlığa yer bırakıyor. Profesör Maurice Bucaille adında bir adam, Firavun II. Ramses'in mumyalanmış kalıntılarını analiz eden Fransız uzman ekibinin bir parçasıydı. Bu cesedin gerçekten denizde boğulduğu nihai sonucuna vardığında, Kur'an'ın bu aynı kaderi 1000 yıldan daha uzun bir süre önce zaten tanımlamış olduğu gerçeğiyle yüzleşti. Bu işaret onu derinden etkiledi ve o andan itibaren hayatını bin ve Kur'an arasındaki bağlantıları araştırmaya adadı. Ama yine de birçok kişi şu soruyu soruyor. Bu sadece bir tesadüf mü? Yoksa çok daha fazlası mı? Biz 21. yüzyılın nesliyiz. Okyanusların altında seyahat ediyoruz, kıtalar arası konuşuyoruz, uzaya çıkıyoruz. Bu gerçekle başa çıkabilir miyiz? Yoksa gerçek, bildiğimizi sandığımız şeyleri sorgulamamıza mı neden olacak? Kur'an'daki bu tür detayların varlığı için yapay zekanın hesapladığı olasılığı zamanı ve yeri göz önüne alındığında ortaya çıkaracağız. Ama sayıyı açıklamadan önce bu gizeme bizi daha da derinlemesine götürecek iki şaşırtıcı örneği daha inceleyelim. Şimdi daha derinlere inelim. Kur'an'da Haman adında bir adamdan bahsedilir. Sadece adıyla değil, aynı zamanda göreviyle de Firavun'un devasa inşaat projelerinden sorumlu inşaat bakanı olarak. Kasas suresinin 38. ayetinde Firavun Haman'a Musa'nın tanrısına ulaşmak için göklere uzanan bir kule inşa etmesini emreder. Yüksek ve heybetli bir yapı. Ama işte ilginç bir gerçek var. İncil'de de Haman adı geçer ama tamamen farklı bir bağlamda. Ester kitabına göre Haman çok daha sonra Pers kralının sarayında bir görevli olarak yaşamıştır. Bu farklılık uzun süre araştırmacıların kafasını karıştırmıştır. Yüzyıllar boyunca Haman'ın sadece Babil veya Pers ile ilişkili bir figür olduğuna, Mısır ile hiçbir ilgisinin olmadığına inanılıyordu. Bilim adamları, Kur'an'ın onu neden inşaatı denetleyen bir Mısır yetkilisi olarak tanımladığını açıklayamıyorlardı. Ta ki hiyerogliflerin keşfine kadar. Hiyeroglifler binlerce yıldır çözülmemiş bir gizemdi. Dünyayı hayran bırakan bir medeniyetin, piramitleri inşa edenlerin sırlarını saklıyorlardı. İnsanlık, kayıp bir dönemin bilgeliğini ortaya çıkarmak için bu kadim sembolleri deşifre etmeye uzun zamandır can atıyordu. Sonunda modern bilim adamları hiyeroglifleri deşifre etmeyi başardıklarında Mısır'ın sırları gölgeden çıkmaya başladı. Ve bu keşifler arasında bir isim öne çıktı. Haman.
Herhangi bir isim değil. Bu Haman inşaatla ilişkiliydi ve Mısır hükümdarı altında resmi görevleri vardı. Durun. Bu tam da Kur'an'ın iddia ettiği şey, Haman'ın Firavun altında bir inşaatçı olduğu. Dünyanın en gizemli dillerinden birinde yüzyıllarca gizli kalmış bir figür, 7. yüzyıldan kalma bir yazıda bu kadar hassasiyetle nasıl ortaya çıkabilirdi? Düşünün, Mısır dilinin korunmuş haliyle bilinen bir bağlantısı olmayan bir çağda, Kur'an tam olarak bir yetkiliyi adlandırıyor ve mesleğini kadim Mısır kayıtlarının yüzyıllar sonra teyit edeceği şekilde tanımlıyor. Yapay zeka modelimizden bu detayın tarihi bağlam göz önüne alındığında, Kur'an'da tesadüfen ortaya çıkma olasılığını hesaplamasını istedik. Ama sonuçları açıklamadan önce bir örnek daha var. Şüpheciliğin sınırlarını zorlayacak ve belki de sonsuza dek değiştirecek bir örnek. Eğer şimdiye kadar gördükleriniz sizi düşündürdüyse, yorumlarda düşüncelerinizi duymak isteriz. Her kelime başkası için ek bir işaret olabilir. Gizemler derinleşiyor. Bizi bekleyen bir başka olağanüstü içgörü var. Bu keşifleri birbirine bağlayan, gelecek nesiller için bırakılan işaretleri tanımamızı teşvik eden bir bilgi parçası. Şimdi kadim Mısır'dan bir başka ilgi çekici hikayeye dalalım. Yusuf'un, yani Peygamber Yusuf'un hikayesi, barış onun üzerine olsun. Hem Kur'an hem de İncil tarafından aktarılan, ancak büyüleyici nüansları ortaya çıkaran önemli farklılıklar içeren bir hikaye. Zorluklardan geçtikten sonra Yusuf, Mısır hükümdarının rüyasını yorumlaması için çağrılır. Kur'an'da Yusuf suresinin 43. ayetinde hikaye şöyle başlar. Ve kral dedi ki, 7 semiz ineğin 7 zayıf ineği yediğini ve 7 yeşil başağın ve 7 kuru başağın rüyasını gördüm. Kral bu vizyon tarafından rahatsız edilir, ancak kimse gizemi çözemez. Son umudu, olağanüstü yeteneğiyle bilinen tutuklu Yusuf'tur. Ama durun, burada tuhaf bir şey var. Kur'an'da Mısır hükümdarı neden sadece kral olarak anılıyor? Ona Firavun denmesi gerekmez miydi? Sonuçta Musa'nın hikayesinde Kur'an hükümdara tekrar Firavun diyor. Peki, burada ne oluyor? Bu bir hata olabilir mi? Yüzyıllardır bu fark birçok kişiyi şaşırtmış, hatta metnin doğruluğu hakkında sorular sordurmuştur. Yine de Müslümanlar her zaman Kur'an'ın hatasız olduğuna inanmış, ilahi kökenine güvenmişlerdir. Aslında Kur'an'ın kendisi, Nisa suresinde kendi özgünlüğü hakkında cesur bir iddiada bulunur. Eğer Allah'tan başkasından olsaydı, onda birçok çelişki bulurlardı. Bu ayet bize meydan okuyor. Daha derine bakmaya davet ediyor, kelimelerindeki gerçeği keşfetmeye teşvik ediyor. Öyleyse Mısır'ın tarihi kayıtlarına dönelim, cevabı ortaya çıkarabilirler mi? Ve işte burada Mısır kayıtları, Firavun unvanının hükümdarlar için resmi bir unvan haline gelmesinin Yusuf'un zamanından çok sonra, yaklaşık 1570'lerde başlayan yeni krallık döneminde olduğunu ortaya koyuyor. Onun zamanında kendilerine sadece krallar deniyordu. Tıpkı Kur'an'ın Yusuf suresinde anlattığı gibi. Daha sonra Musa'nın zamanında Firavun terimi gerçekten kullanılıyordu. Bu da Kur'an'ın unvan seçimleriyle mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Ama bakalım İncil ne diyor? O da bu ayrımı yapıyor mu? Hayır. Aslında Yusuf'un hikayesinin İncil versiyonunda, Tekvin kitabında, Mısır hükümdarı Yusuf'un zamanında bile sürekli olarak Firavun olarak anılır. Oysa tarihsel olarak o dönemde bu terim kullanılmamıştır. Kur'an, İncil'in yaptığı bu hatadan nasıl kaçınabildi? Bu bir gizem olarak kalıyor. Ya da belki bir işaret? Ama dahası da var. Yusuf'un rüya yorumu bir başka gizem katmanı daha barındırıyor. Yusuf suresinin 47 ve 48. ayetlerinde Yusuf krala şöyle tavsiyede bulunur. 7 yıl üst üste ekin, sonra biçtiğiniz ekinleri başaklarında bırakın, yiyeceğiniz az bir miktar hariç. Sonra bunun ardından 7 zor yıl gelecek, o yıllarda biriktirdiğiniz her şeyi yiyip bitirecekler, sakladığınız az bir miktar hariç.
Bu sadece pratik bir tavsiye değil, derinlemesine anlayışlıdır. Yusuf'un önerdiği gibi tahılı kabuklarında saklamak onları bozulmaktan ve zararlılardan korur. İlginçtir ki, İncil'de Yusuf'un 7 bereketli ve 7 kıtlık yılı rüya yorumundan bahseder. Ancak sadece Kur'an, tahılı başaklarında saklama konusunda spesifik bir ayrıntı verir ki, bu modern bilimin bugün en etkili koruma yöntemi olarak onayladığı şeydir. Antik Mısır kayıtları, bu tür tekniklerin hayat kurtardığını ve kıtlık yıllarını atlatmak için fazla tahılın büyük ambarlarda depolandığını doğrular. Yusuf'un tahminleri, Mısır'ın şiddetli kuraklığı atlatabilmesini, hayatları korumasını ve gelecek nesilleri güvence altına almasını sağladı. Tahılları başaklarında saklayarak Yusuf'un tavsiye ettiği gibi bozulmaktan korunurlar. Kur'an'ın anlatımı tarihsel kanıtlarla örtüşüyor ve yüzyıllar sonraki bilimsel keşifleri öngörüyor. Zamansız bilgeliğinin derin bir kanıtı. Bu doğruluk seviyesi sadece bir tesadüf olabilir mi? Kur'an'da Firavun kelimesini 74 kez tutarlı bir şekilde kullanmak ve yine de doğru zamanda krala geçmek mi? Ve modern keşiflerle örtüşen ve tarihsel kanıtlarla bu kadar hassasiyetle örtüşen bir tarım uygulamasını aynı anda tanımlamak mı? Böyle bir hassasiyet gördüğümüzde her kelime yerli yerinde, her biri derin bir anlam taşıyor. Keşfedilmeyi bekleyen işaretler gibi. Bütün bunlar gerçekten tesadüf olabilir mi? Arkamızda 3 hikaye var. 3 iddia. 3 olası işaret. Her biri o kadar hassas ayrıntılar içeriyor ki onları tesadüf kategorisine sokmak zor. Bu yüzden yapay zeka modelimize sorduk. 7. yüzyıldan kalma bir metinde kaynaklara, kayıtlara, hiyerogliflere erişim olmadan bu kadar hassas tarihi ve bilimsel verilerin gerçekten ortaya çıkma olasılığı nedir? Şimdi sayıya geliyoruz. 1000 kelimeden daha fazlasını anlatan soğuk olasılıklar. Şimdi de daha büyük resme bakalım. 3 hikaye, 3 iddia, 3 olası işaret göz ardı edilemeyecek tek bir soruya bağlanmış. Tek tek bakıldığında olağanüstüler. Ama bir araya geldiklerinde bu kadar hassas detayların insan bilgisinin ötesinde bir kaynaktan gelme olasılığı şaşırtıcı derecede küçülüyor. Neredeyse akıl almaz. Bu detayların her birini Kur'an'ın rastgele tarihsel kesinliğinin olasılığını değerlendiren bir yapay zeka modeli kullanarak analiz ettik. Bunu yaparken zaman çerçevesini, 7. yüzyıldaki bilgiye erişilebilirliği ve Mısır kayıtlarına, hiyerogliflere veya modern keşiflere erişim olmadan bu tür detayların bilinebilme olasılığını göz önünde bulundurduk. Sonuç mu? 10 trilyonda bir. Başka bir deyişle, bunun sadece bir tesadüf olma olasılığı neredeyse yok. Bu artık sadece istatistik değil. Bu, durup kendimize dürüstçe sormamızı gerektiren bir an. Bu işaretler gerçekten insan kaynaklı olabilir mi? Yoksa bizi aşan bir şeye mi tanıklık ediyoruz? Bu kadar hassas tarihsel detaylar Kur'an'da nasıl ortaya çıkabilirdi? 7. yüzyılda Arabistan çölünde, hiyerogliflere erişim olmadan, mumyalama bilgisi olmadan, herhangi bir ceset bulunmadan. Bazıları bunun tesadüf olduğunu söylüyor. Ama diğerleri bundan daha fazlasını görüyor. Bir işaret görüyorlar. Sizin için, benim için, tüm insanlık için bırakılmış bir işaret. Tanınmayı bekleyen bir işaret. Ve bu yüzden şimdi nihai soruyla yüzleşmeliyiz. Tüm bunlar sadece inanılmaz tesadüfler dizisi mi? Yoksa Kur'an'ın kendisinin gelecek nesiller için bir işaret olarak tanımladığı mucizesine mi tanıklık ettik? Peki, ya öyleyse? Az önce gördüğünüz şey gerçekten Kur'an'ın bir mucizesi ise durup dikkat etmemiz gerekmez mi? Ama belki de merak ediyorsunuz. Neden Kur'an'ı kutsal kitapla karşılaştırdık ki? Kutsal kitabın değerini düşürmek için değil, her iki kitapta da işaretlerin nasıl iç içe geçtiğini keşfetmek için. Bazıları açıkça korunmuş, bazıları belki zamanla bulanıklaşmış. Ama hepsi daha derin düşünmeye değer.
Kur'an, kendisinin son ve değiştirilmemiş vahiy olduğunu iddia eder. Ve eğer bugün, yüzyıllar sonra, içinde ancak şimdi anladığımız bilgileri keşfediyorsak, belki de bu iddiayı sadece bir inanç olarak değil, bir gerçeklik olarak görmenin zamanı gelmiştir. Kur'an sadece bir metin değildir. O bir meydan okumadır. Aklımıza, varsayımlarımıza, hakikat karşısındaki samimiyetimize bir meydan okuma. Sadece şu işaretlere bakın. Firavun'un bedeni bugüne kadar korunmuş. Haman'ın adı eski hiyerogliflerde keşfedilmiş. Unvanlar Mısır dönemleriyle tam olarak uyumlu. Kur'an'ın sadece bahsetmekle kalmadığı, görmek isteyenler için koruduğu işaretler. Ama bu mesajlar sadece Müslümanlara kapalı değil. Herkese hitap ediyorlar. İnananlara, şüphecilere, arayış içinde olanlara. Kur'an-ı şöyle buyrulur. Onlara hem ufuklarda hem de kendi içlerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Bu yüzden belki de bu yolculuğun sonuna tesadüfen gelmediniz. Belki de bu işaret tam da size yönelikti. Ve şimdi en önemli soru kalıyor. Gördüklerinizle ne yapacaksınız? Görmezden mi geleceksiniz? Erteleyecek misiniz? Yoksa bazı soruların görmezden gelinemeyecek kadar büyük olduğunu kendinize itiraf mı edeceksiniz? Eğer bu işaret sizin için önemliyse, belki başka birine daha ulaşması gerekiyordur. Paylaşarak hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ama belki birinin her şeyini değiştirirsiniz. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu anın size açıklık, huzur ve hakikati daha derinlemesine anlamayı getirmesi dileğiyle.